Seyyid Muhammed Raşid Erol Kuddise Sirruh Seyda Hazretleri'nin hayatı. Tevazu. Çocuk yaşlardayken arkadaşlarıyla oynamaz, büyükler gibi davranırdı. Annesi, "Arkadaşlarınla niye oynamıyorsun?" diye sorunca, "Benim boş ve faydasız işlerden keyfim gelmiyor." derdi. Halife oluncaya kadar kimse onun Gavs'ın oğlu olduğunu bilmez, dergahın hizmetçisi zannederlerdi. Askere gidinceye kadar siyah yün bir sarık sarardı. Seyda Hazretleri, Gavs Hazretlerinin sağlığında tevbe verirken, teveccühe giderken hayasından ve edebinden cübbesini koltuğunun altına alır, öyle gidip gelirdi. Gadir'deyken devamlı değirmende çalışırdı. Amel ve takvası. Seyyid Muhammed Raşid Kuddise Sirruh Hazretleri, ilim tahsil eden ve ilim öğretenleri çok severdi. İlim tahsili hususunda kişinin kendi cemaatinden olup olmamasına bakmazdı. Bir defasında talebelerinden birine şöyle söyledi: "Ey Allah'ın kulu! Bir talebe yetiştirmek 1000 kişiyi sofi yapmaktan eftaldir. Hele o talebe varisül enbiya olursa. Siz dininizi beldenizde bulunan en büyük alimlerden öğreniniz. Herkesten fetva sormayın. Çünkü memlekette fetva verecek kimse çok azdır. İlimle meşgul olan kimse dünyada en güzel iş ile meşgul oluyor. İlim olmadığı zaman cehalet olur. Cahilin abidi de sofisi de hüsrandadır. Siz Osmanlı'ya bakınız. Ne idi, ne oldu? Sultan Abdülhamid Arifi Billah idi. Başa geçer geçmez memlekette talebe yetiştirme seferberliği başlattı. Camiye ve cemaata çok bağlıydı. Hasta olduğu zamanlarda dahi cami ve cemaati terk etmez, bazen inler, gene camiye gelirdi. Seyda Hazretleri farz ve vacip ibadetlerinin dışında nafile ibadetlere, bilhassa gece yapılan amellere çok önem verir, sofilere gece namazına kalkmayı tavsiye ederdi. Gecenin çok az kısmını uyku ile, diğer zamanını güneş doğuncaya kadar ibadetle ihya ederdi. Vitir namazını gece teheccüd namazıyla birlikte kılardı. Kuşluk namazını normalde 4, Ramazan ayında 8 rekat kılardı. Ramazan ayında amelini arttırır, gece ve gündüz olmak üzere günde 2 defa tesbih namazı kılardı. İlk 15 gün teheccüd namazını ehli beyti ile, son 15 günü camide cemaatle kılar, Ramazan'ın son 10 günü gecesinde uyumayarak Kadir gecesine vasıl olmaya çalışırdı. Diğer zamanlar günde bir cüz Kur'an-ı Kerim okurken bunu Ramazan ayında 2 günde bir hatim indirmeye kadar fazlalaştırdı. Ramazan ayı orucu dışında Şevval ayı orucunu, Arefe günü orucunu ve Muharrem orucunu hiç terk etmezdi. Hangi şartlarda olursa olsun hatme-i hacegânı yapmaya çalışır ve yakınlarına da bağlılarına da tavsiye ederdi. Daha önceki saadatların evladına çok hürmet ederdi. Bir kere Şah-ı Hazne'nin torunlarından 5-6 yaşında bir çocuk gelmişti. Seyda Hazretleri onun elini öptü. Bu çocuk Seyda Hazretleri'nin yanına geldiğinde Seyda Hazretleri ayağa kalkardı. Yine Afyon'a Şah-ı Haznevi'nin evlatları gelmişti. Alt katta divanda kalırlarken Seyda Hazretleri üst katta sabaha kadar yatmamışlardı. Seyda Hazretleri meczuplarla şakalaşır, onların hatırlarını sorardı.